Evinizde oturun, vakit geçirin, kendinize vakit ayırın. Bu mükemmel bir dönem. Belki de eşinizle, çocuğunuzla, annenizle bu kadar bir vakit ömrünüz boyunca geçiremeyeceksiniz. Bu çok değerli bir şey. Onlarla sohbet edin, kendinize vakit ayırın, kitap okuyun. Günün o yoruculuğundan aslında uzaklaşmış oluyorsunuz. Kendinizle de güzel vakit geçirmiş oluyorsunuz. Merhaba. Bu üçüncü bölümde de tavsiyeler niteliğinde bir takım bilgiler paylaşacağım. Bunlar işte Amerika'da gördüklerim, Türkiye'de gördüklerim, kendi yaptıklarım ve televizyonda, işte sosyal medyada göre faydalı olduğunu düşündüğüm bilgiler. Öncelikle en önemlisi maske takın. Bu soru işareti değil, bu gerçek. Kim ne derse desin. Maske hem hastaysanız sizin ağzınızdan, ciğerinizden çıkan şeyleri etrafa salınmasını engeller. Hem de karşınızda bir hapşuruyorsa bunu direkt yüzünüze yapışıp işte nefes yoluyla size gelmek yerine işte filtreleyerek bunu tutmasını sağlar, sizi korur. Maske Amerika'da 1918 ile 20 yılları arasında yanılmıyorsam İspanyol salgını olarak geçiyordu. Salgında Amerika'nın başarıya ulaşmasının en büyük etkendir. O yılların fotoğraflarına bakarsanız kedilere, köpeklere dahi maske taktırdıklarını ve uzun yıllar derken 10 yıl değil de herhalde 1 sene 2 senede maske takarak bu alışkanlıkların devam ettiğini görürsünüz. Herkes takıyordu ve bu şekilde başarıya ulaştılar. Tıp da bu kadar ileri değildi. Bilgi de bu kadar iyi değildi dünyada ama başarıya ulaşmanın en büyük etkeni maskeydi. Bu virüs size dokunarak bulaşmaz. Bu virüs dokunduğunuz yerdeki şeyi ağzınıza, burnunuza, gözünüze değdiğiniz zaman buralara değerek ya da nefesle, havayla ciğerlerinizi aldığınız zaman içinize gelir. Bir şeylere tabii ki de herkes eldiven, full ekipman, belki dolaşma imkanı olmayabilir. Öyle bir görüntü. Herkes de bu hastane çalışanları günde binlerce insanla irtibat içerisindeler. Onlar tabii ki de bunu yapmak zorundalar ama normal bir insanın bunu her gün yapmasını da bekleyemeyiz. Ama en azından şunu yapmasını bekleyebiliriz. Siz elinize değseniz de pazara gittiniz, portakala değdiniz, ona koronalı bir insan değdiyse, ondan sonra siz değdiyseniz elinizde artık var. Ve bunu ağzınıza, yüzünüze, gözünüze bulaştırmamanız, bu şekilde vücudunuza almamanız lazım. Maske takarsanız zaten gördüğünüz gibi 30 dakika yaklaşık video çektim. Bir kere yüzüme dokunmadım. Dokunma ihtiyacı çok fazla hissetmiyorsunuz. Ellerinizi bol bol yıkayacaksınız ve maske takacaksınız. 2 metre ileride biri hapşurduğu zaman, öksürdüğü zaman ya da koronalı biri nefes alıp verirken siz arkasından yürüdüğünüz zaman o havada kalan partiküller sizin burnunuzdan işte nefes alırken içinize giriyor. Bunu girmesin diye maske takıyorsunuz zaten. En büyük mücadele yöntemi bu. Amerika'da maalesef şu an dediğim gibi bir tedarik sıkıntısı vardı biz gittiğimizde. Hiçbir yerde maske vesaire yoktu. Bir bu. Maske takın. Sağa sola çok dokunup ağzınızı yüzünüze bu mikrobu geçirmeyin. Ellerinizi bol bol yıkayın. 2. Sosyal mesafeyi koruyun. Bu çok önemli. Benim internette yapılan araştırmalarda, makalelerde okuduğum şey şu. Korona hastası birine 10 metre mesafede işte 1 saat konuşmakla, atıyorum aranıza 10 metre koydunuz, 1 saat sohbet ettiniz koronalı bir insanla. 5 metre mesafede olup 1 saat sohbet etmek. 10 metrede 1 saatse yarım 5 metrede 20 dakika, 1 metrede 5 dakikada kapabiliyorsunuz. Ne kadar yakın olursanız o kadar kısa sürede bu mikrop havadan size geçebiliyor. O yüzden minimum insanlarla 1 metre, 2 metre, yani aslında 2 metre de Amerika'da 2 metre mesela minimum insanlarla aranızda olmanız gereken mesafe. Hadi bunu ölçemiyorsanız bir kol boyu mesafe insanlarla bırakın. İnsanların etrafından dolaşın. Zaten tokalaşmak falan onlardan hiç bahsetmiyorum. Onlar zaten hiç yapılmaması gereken şeyler. Ama insanlarla en az aranızda bir kol boyu mesafe bırakmanız lazım. İnsanlarla bu 2. 3. Hastanede burada fark ettiğim, aslında başta eleştirdiğim ama sonra bence çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir hareket. İnsanlarla konuşurken insanların yüzüne doğru konuşmayın. Kafanızı biraz çevirin, öyle konuşun. Size biri yakınınızda bir müdahale yapmak zorundaysa, mesela atıyorum gelip biri tansiyonunuzu ölçtü. Kafanızı çevirin. Sağdan tansiyonunuzu ölçüyorsa kafanızı çevirin. O insana nefesinizi vermeyin. Çünkü bu virüs çok fazla nefes yoluyla bulaşan bir şey. 3 buydu. 4. Bulunduğunuz ortamı havalandırın. Niye biliyor musunuz? En basiti, zaten koronalıysanız ve nefes alıp veriyorsanız, bir ofiste çalışıyorsanız ve orada biri varsa koronalı, bu zaten havaya sürekli ağzından yayıyor virüsü. Havalandırmazsanız bir süre sonra orada ciddi miktarda virüs olacak. İnsanlar da buradaki virüsü ciğerine çekecek. Az miktarda olursa çeker çekmez. O çok daha düşük bir ihtimale gelmiş oluyor. Ama havalandırırsanız oradaki hava sirkülasyonunu sağlıyorsunuz. Hastanelerde de en çok dikkat edilmesi gereken şey şu. 3 saatte bir.
Çünkü koronavirüsü havada en az 3 saat asılı kalıyormuş ya da yaşıyormuş bilmiyorum ama 3 saat diye bir bilimsel araştırma var. En az 3 saatte bir bulunduğunuz odayı havalandırmanız lazım. Ayrıca koronavirüsü bildiğim kadarıyla yere doğru çöken bir virüs, ağırlıktan dolayı herhalde. Hiç hareketsiz bir odada. O yüzden yerleri bol boldan kastım her gün bir defa. Çok ağır bir çamaşır suyu değil, normal. Siz evinizi nasıl temizliyorsanız, sadece öyle işte Fabuloso gibi şeylerle, parke temizleyici değil de içine birazcık Domestos ya da işte çamaşır suyu katarak, normal yani ekstra bir şey değil. Normal yaptığınız temizliği yapsanız, her gün yerleri silseniz yeter. Yani nedir? 3 saatte bir odaları mutlaka havalandırıyoruz. Havalar da zaten güzelleşiyor. Açın camları, bol bol havalansın. Bence hiç kapamayın mecbur değilseniz. Ayrıca yerleri, işte sık dokunduğunuz yüzeyleri, işte nedir bunlar? Kapı kolları vesaire. Bu tip yerleri normal dozlarda çamaşır sulu sularla mutlaka temizleyin. Artık kaç oldu bilmiyorum. 5-6 kaç olduysa bol bol C vitamini bence kullanın. Zaten doktorlar da tavsiye ediyor. Mutlaka bir doktorunuza danışın. Yani özel bir hastalığınız vardır ya da aldığınız ilaçla. Bakın onlar da var. Mesela kullandığınız bir takım ilaçlar, multivitaminler var ya, onun içerisinde bir sürü vitamin var, sodyum var, şu var, bilmem, bir sürü böyle şey var. Onların içerisindeki bir takım şeyler reaksiyona girebilir. Biz de burada vitamini alırken önce doktora sorduk. Bakın biz bu ilaçları kullanıyoruz. Bu vitamini alabilir miyiz? Bakın içerisinde de bu diye gösterdik. O tamam, içerisindeki bir şeyle reaksiyon oluşturmayı alabilirsiniz dedi. Onu da kendi kafamıza göre almadık. Kendi kafanıza göre bir şey yapmayın. Bir doktor tanıdığınız vardır ya da en yakında bir hastane, mutlaka artık her yerde var hastaneler. Çok basit, gidip bu tip şeyleri sorabilirsiniz. Ya da hiçbir ilaç kullanmıyorsanız, zaten vitaminin reaksiyona gireceği bir durum yoktur, kullanabilirsiniz. Yani vitamin kullanın ama bilinçli kullanın. Doktorun bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza da danışmadan lütfen kullanmayın. Bunlar faydasını gördüğüm şeylerdi. Faydasını gördüğüm bir iki şey daha var. Kısaca onları da anlatayım. Kendime iyi baktım. Limon, portakal bol bol tükettim. Bol bol uyudum, dinlendim. Stresten uzak durmaya çalıştım. Pozitif düşünmeye çalıştım. Sıcak duş aldım. Soğuk kalmadım. Duş aldıktan sonra ıslak kalmamaya özen gösterdim. İnsanlarla olan mesafemi korumaya çalıştım sık sık. Yani açıkçası önemli olan noktalarda bunlar. Bol bol maske takın. Kendinize dikkat edin ve dışarı mecbur olmadıkça çıkmayın. Online her şey sipariş veriliyor. Bir sürü, şimdi reklam yapmayayım ama bir sürü online alışveriş yapabileceğiniz market var. Gereksiz şeyler satın almayın. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan birine hizmet verebilecekken sizin işte Jamaika bayrağınızı öyle bir şey okumuştum internette. Adam Jamaika bayrağı sipariş etmiş. Böyle şeyler sipariş etmeyin. Şarj kablosudur, şudur budur. Böyle gereksiz şeyler. Yani 2-3 hafta sonra da sipariş edebileceğiniz şeyleri şimdi sipariş etmeyin. Evinizde oturun, vakit geçirin. Kendinize vakit ayırın. Bu mükemmel bir dönem. Belki de eşinizle, çocuğunuzla, annenizle bu kadar bir vakit ömrünüz boyunca geçiremeyeceksiniz. Bu çok değerli bir şey. Onlarla sohbet edin. Kendinize vakit ayırın. Kitap okuyun. Günün yoruculuğundan aslında uzaklaşmış oluyorsunuz. Kendinizle de güzel vakit geçirmiş oluyorsunuz. İnsanları yormayın. İnternetten alışveriş çılgınlığı. Zaten kıyafet, ayakkabı, lütfen bunları yapmayın. 2-3 hafta sonra yapabileceğiniz hiçbir alışverişi yapmayın. Biz burada çok temel, markete çıkmamak için temel gıdaları sipariş ediyoruz. Onda da insanlara yük olmasın diye öyle çuval çuval, poşet poşet değil. Bu servisler her zaman sağlanacak. 3 gün, 2 gün, 4 gün, yani bu kadar sizi götürebilecek yemeğiniz varsa fazlasını sipariş etmeyin. 4 gün sonra bir daha sipariş edersiniz. Bir yoğunluk yapmayın, panik yaşamayın. Her şey çok güzel olacak. Benim tecrübelerim bunlardı. Umarım arasından size de fayda getirecek şeyler bulursunuz. Gökçen arkadaşım da bunları size aktaracak. Gökçen'e de çok teşekkür ederim. Sizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.